Kutalmış oğlu Süleyman Şah'ın babası Kutalmış, Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey ile Çağrı Bey'in amcaoğluydu. Kutalmış, Büyük Selçuklu Sultanlığı tahtına geçen Alparslan'ın sultanlığını kabul etmemiş ve onun ile başarısız bir çatışmaya girişmiş ve bu sırada 1064 yılında öldürülmüştü. Daha sonra Anadolu'ya gelen Kutalmışoğulları burada yanlarındaki Türkmen gruplarıyla birlikte kendilerine yurt edinme mücadelesi başlatmışlardı. 4 kardeşten en son Süleyman Şah hayatta kalmıştır. Bizans sınırlarında idaresini kuran Kutalmışoğlu Süleyman Şah, Bizanslılarla bazen savaşarak, bazen de Bizans isyancılarına yardım ederek hükmü altındaki toprakların sınırlarını büyütmeyi başarmıştı. Bizans İmparatorluğu'nun Anadolu'da bulunan önemli şehirlerinden İznik ya da o zamanki adıyla Nikea ile İzmit ya da diğer adıyla Nikomedia'yı 1075'te ele geçirmişti. Ardından Güney Marmara bölgesine tamamen hakim olmuş, 1077'de özelliğini ilan edip İznik merkezli bağımsız bir devlet olarak Anadolu Selçuklu Devleti'ni kurmuştu. Bizans'ın Rumeli orduları komutanı Braianius 1075 yılında İstanbul üzerine yürümesinden yararlanmak isteyen Bizans Anadolu orduları komutanı Nikiforos Botaniates'e karşı Bizans İmparatoru 7. Mikail ile askeri yardım üzerine 1078'de bir anlaşma yapan Süleyman Şah, İznik ile Kütahya arasında asi generalle karşılaşınca daha uygun şartlar teklif edilmesi üzerine taraf değiştirip Nikaforos'un yanında yer almış ve onun 3. Nikaforos ismiyle Bizans İmparatoru olmasına önayak olmuştu. Bu yardım dolayısıyla Bizanslar göçmen Türklerin Anadolu'da Boğaz kıyılarına kadar gelip yerleşmelerini kabul etmişlerdi. Batı sınırlarının emniyeti alan Süleyman Şah, veziri Ebu'l-Kasım'ı İznik'te idareci olarak bırakarak doğu sınırlarını genişletmek planları ile 1084'te Çukurova, Kilikya'ya ve belki de Suriye üzerine bir sefere çıkmıştı. Bu sefer sonucu Tarsus, Adana ve Antakya'yı ele geçirmişti. Ardından Suriye'ye yönelmiş ve Halep'i kuşatmıştı. Halep emirinin Tutuş'tan yardım istemesi üzerine Tutuş Halep'e doğru yola çıkmış, 4 Haziran 1086 tarihinde Süleyman Şah'la savaşa girmişti. Aynı Selam Muharebesi'nde Anadolu Selçuklu kuvvetleri yenilgiye uğramış, Süleyman Şah hayatını kaybetmişti. Süleyman Şah'ın bu sefere çıkarken başkent İznik'te yerine vekil olarak bıraktığı Ebu'l-Kasım, Süleyman Şah'ın 1086 yılında ölümü ve oğulları 1. Kılıç Arslan ve Kulan Arslan'ın Melikşah tarafından hapsedilmesi üzerine İznik tahtına çıkmış ve kardeşi Ebu'l-Gazi'yi Kapadokya valine tayin etmişti. Ardından kardeşi Ebu'l-Gazi Hasan Bey ile birlikte Marmara kıyılarında Bizanslarla savaşarak devletin sınırlarını genişletmeye başladı. Sultan gibi hareket etmeye başlamasından rahatsız olan Melikşah, Anadolu'yu itaat altına almak için Emir Porsuk'u Anadolu'ya göndermiştir. Kardeşi Ebu'l-Gazi Hasan Bey ile birlikte Marmara civarında Bizanslarla savaşarak devletin sınırlarını genişletmeye başlayan Ebu'l-Kasım'a karşın Bizans İmparatoru 1. Alexios'un buna tepkisi İznik üzerine bir ordu göndermek olmuştu. Bu durum Ebu'l-Kasım'ı barış istemek zorunda bırakmıştır. Bu arada Anadolu'yu itaat altına almayı isteyen Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Melikşah, Emir Porsuk'u Ebu'l-Kasım'ın üzerine yollamıştı. İznik'i 3 aylık bir kuşatmaya rağmen düşüremeyen Porsuk, kuşatmayı kaldırarak geri çekilmiştir. Emir Porsuk'un başarısız olması üzerine Melikşah, Emir Bozan'ı göndermişti. Bozan da kenti alamadı ve geri çekildi. Bu geri çekilmeden yararlanan Ebu'l-Kasım, Melikşah'a itaatlerini bildirip icazetini almak için İsfahan'a gitmişti. Ancak Melikşah onunla görüşmeye kabul etmedi. Ebu'l-Kasım, İznik'e dönüş yolunda Emir Bozan adamları tarafından yakalanıp öldürülmüştür. Süleyman Şah'ın 1086 yılında Aynı Selam Savaşı'nda ölümünden sonra oğulları Kılıç Arslan ve Kulan Arslan Büyük Selçuk Devleti Sultanı Melikşah tarafından tutsak alınmıştı. Melikşah'ın ölümü ardından iki kardeş serbest kalarak Anadolu'ya geldiler. İznik'e ulaştıklarında kent Bizans kuvvetleri tarafından kuşatılmıştı. Yine de Ebu'l-Gazi tahtı Kılıç Arslan'a vermişti. Kılıç Arslan önce Bizans ordusu üzerine kendi ordusunu sürüp durumu dengelemiş, bunun üzerine ordusuyla 1095 yılında Doğu Anadolu üzerine sefere çıkmış, Malatya'yı kuşatmıştı. Ancak kuşatma uzarken Haçlı kuvvetlerinin İznik'i kuşattığı haberi gelince geri dönmüştü. Kente ulaştığında kent kuşatma altındaydı. Dışarıdan taarruz denese de başarılı olamamış, kent savunmasını kendi kaderine bırakıp geri çekilmişti. Bunun üzerine kent savunması Bizans kumandanı ile anlaşarak 19 Haziran 1097 tarihinde şehri ona teslim etti. Anadolu'dan yeni kuvvetlerin katılmasıyla güçlerini pekiştiren Kılıç Arslan, ilerleyen Haçlı ordusunu Dorleon'da, Şarköy, Eskişehir bölgesinde karşılamış, burada yapılan Dorleon Muharebesi'nde yenilgiye uğrayıp çekilmişti. Bu mağlubiyetten sonra 1. Kılıç Arslan,
Haçlıların en çabuk bir şekilde Anadolu'dan geçmesine izin vermeyi ve onlarla doğrudan doğruya çatışmaya girişmemeyi tercih etti. Kılıç Arslan, Anadolu'da ilerleyen Haçlı ordusunun önündeki insan ve hayvanları, yiyecek bölgelerini, sulakları tahrip ederek onları uzaktan takip etme stratejisini uyguladı. Anadolu'yu geçen Haçlılar sonunda Kudüs'ü ele geçirdiler. Haçlı fırtınası geçtikten sonra Haçlılar tarafından ele geçirilen Antakya'yı geri almak için 1103 yılında sefer düzenledi. Fakat sonra yön değiştirerek Maraş'ı, Malatya'yı ve Musul'u aldı. Bu gelişmeler Büyük Selçuklu Devleti'nin tepkisini çekince üzerine ordu gönderildi. Yapılan savaşta Kılıç Arslan yenilmiş, çekilirken Haburço'ya geçişinde atından düşerek boğuldu. 14 Haziran 1107 tarihinde vefat etmiştir. Kılıç Arslan'ın ölümüyle beraber onun Anadolu'da kurmuş olduğu siyasi birlik süratle bozulmuştu. Danışmentliler Beyliği Anadolu Selçuklularını gölgede bırakarak Anadolu'nun en güçlü Türk devleti olmuştu. Musul şehrinin emiri Çağlı tarafından zaptından sonra Bozmuş Bey, Kılıç Arslan'ın hatunu ve küçük oğlu Tuğrul Arslan'ı Malatya'ya getirmiş, Emir Çağlı Musul'u aldıktan sonra Kılıç Arslan'ın diğer oğullarından Şahin Şah'ı yakalayarak Büyük Selçuklu Sultanı Muhammed Tapar'a göndermişti. Bozmuş Bey, Malatya'ya getirdiği Kılıç Arslan'ın küçük oğlu Tuğrul Arslan'ı sultan ilan etmiş, fakat Kılıç Arslan'ın hatunu İl Arslan adında bir beyle evlenerek Bozmuş'u öldürmüştü. İl Arslan, Malatya halkını tazik ederek çok miktarda altın toplamış, ardından da Konya'ya gitmek üzereyken Kılıç Arslan'ın hatunu ve oğlu İl Arslan'ı hapsetmiş, daha sonra da onu Büyük Selçuklu Sultanı Muhammed Tapar'a göndermişlerdi. Anadolu'nun başsız kaldığını gören Muhammed Tapar, bu durumda elinde bulunan Şahin Şah'ı Malatya'ya göndererek Tuğrul Arslan'ı tahttan indirmiş ve yerine Şahin Şah Konya'da sultanlığını ilan etmişti. Süryani kaynaklarının bu tafsilatını karşılık bazı kaynaklarda Şahin Şah'ın Büyük Selçukluların elinden kaçarak Anadolu'ya ulaştığını ve amcazadesini ortadan kaldırarak tahtı elde ettiğini kaydeder. Anadolu Selçuklu tahtı bir süre boş kaldıktan sonra 1. Kılıç Arslan'ın oğlu Şahin Şah 1110'da başa geçti. Ama kardeşi Rukneddin Mesud onun sultanlığını tanımadı ve danışmentlerin desteğiyle iktidarı ele geçirdi. 1. Rukneddin Mesud bir süre danışmentlerin denetimi altında kaldı. 1142'de Danışmentli Mehmet Bey'in ölümünün ardından Anadolu Selçukluların Anadolu'daki üstünlüğünü yeniden kurdu. Bizans ordusunun 1146 yılında Konya önlerinde yendi. Ertesi yıl 2. Haçlı ordusunu Eskişehir yakınlarında bozguna uğrattı. 1. Rukneddin Mesud geleneğe uyarak ülkesini 3 oğlu arasında paylaştırdı ve 2. Kılıç Arslan'ı veliaht ilan etti. 1. Rukneddin Mesud'un 1155'te ölmesinin ardından oğulları arasında taht kavgaları başladı. Bu sırada Danışmentliler, Bizanslılar, Musul Atabey Nurettin Mahmud Zengi ve Ermeni Derebey Toros birleşerek Anadolu Selçuklu Devleti'ne karşı harekete geçtiler. 2. Kılıç Arslan devleti ayakta tutabilmek için önce Bizans'la barış yapmanın yollarını aradı ve İstanbul'a giderek bir anlaşma yaptı. Daha sonra amcası Şahin Şah ile Danışmentlilerin birleşik ordusunu yendi. 1175'te Danışmentlilerin egemenliğine son verdi. Bir süre sonra 2. Kılıç Arslan ile Bizans arasındaki barış bozuldu. Bunun üzerine Bizanslılar büyük bir orduyla Anadolu içlerine girdi. 2. Kılıç Arslan 1176'da Denizli, Çivril yakınlarındaki Düzbel geçidi Miryakefalon Savaşı'nda Bizans ordusunu pusuya düşürdü ve ağır bir yenilgiye uğrattı. Bu, Türklerin Anadolu'da Bizans karşısında Malazgirt'ten sonraki en büyük zaferiydi. Bu yenilginin ardından Bizans, Türkleri Anadolu'dan çıkarma umudunu tümüyle yitirdi. İkinci Kılıç Arslan 1186'da ülkesini 11 oğlu arasında paylaştırdı. Ne var ki daha kendisi hayattayken oğulları arasında veliahtlık mücadelesi başladı. 1192'de 2. Kılıç Arslan'ın ölümünden sonra oğullarından 1. Gıyasettin Keyhüsrev tahta çıktı. Ama 1196'da
tahtını ağabeyi 2. Süleyman Şah'a bırakmak zorunda kaldı. İkinci Süleyman Şah Erzurum'u alarak Saltukluların varlığına son verdi. ...1204'te öldüğünde Anadolu Selçuklu Devleti'ni yeniden eski gücüne ulaştırmıştı. 1205'te 1. Gıyasettin Keyhüsrev ikinci kez tahta çıktı. Karadeniz'deki ticaret yollarını kesen Trabzon İmparatorluğu üzerine bir sefer düzenleyerek bu yolu yeniden Türklere açtı. Daha sonra önemli dış ticaret limanı olan Antalya'yı topraklarına kattı. 1. Gıyasettin Keyhüsrev, sultanın ülke topraklarını her biri mülkiyeti ve egemenliğe hakları kendilerinde olmak üzere oğulları arasında 11, kendi hakimiyetinde kalan birlikte 12 ülke halinde paylaştırma geleneğine son vererek merkezi yönetimi güçlendirdi. Vilayetleri yönetmekle görevlendirilen şehzadeleri merkezi yönetime bağlı birer vali durumuna getirdi. 1. Gıyasettin Keyhüsrev 1211'de öldü. Sultan Keyhüsrev'in 3 oğlu Alaaddin Keykubat, İzzettin Keykavuz, Celalettin Keyferüddin arasından işlerinden en büyük oğlu 1. İzzettin Keykavuz tahta çıkmıştı. Önce kendisine karşı ayaklanan kardeşi Alaaddin Keykubat'ı etkisiz hale getiren 1. İzzettin Keykavuz, böylece iktidarını sağlamlaştırdıktan sonra bütün dikkatini Anadolu'da ticaretin canlandırılmasına verdi. Kıbrıs Krallığı ile bir anlaşma yaparak iki ülke arasındaki ticareti serbest hale getirdi. Kuzey ticaret yolunu açmak için Sinop'u Trabzon İmparatorluğundan aldı. Daha sonra Güney ticaret yolunu engelleyen Ermeni derebeyinin üzerine yürüdü ve Ermenileri yenerek Suriye ticaret yolunu açtı. Böylece Anadolu ticaret kervanlarının merkez durumuna geldi. 1220'de Keykavuz ölünce kardeşi 1. Alaaddin Keykubat tahta çıktı. En ünlü Anadolu Selçuklu hükümdarlarından biri olan 1. Alaaddin Keykubat, Akdeniz kıyısında önemli bir liman olan, kendi adından dolayı daha sonra Alanya olarak anılan bu kente bir tersane kurdu ve kentin kalesini yeniden yaptırdı. Tüccarların karada Ermenilerin, denizde Avrupalı korsanların saldırısına uğraması üzerine İçel'den Antalya'ya kadar bütün kıyı şeridini topraklarına kattı. Moğolların Anadolu'ya girmesi tehlikesine karşın 1226'da Eyyubilerle ilişkilerini geliştirdi. Bu arada Trabzon İmparatorluğu ile ittifak kuran Harzemşahları 1230'da Yassıçemen Savaşı'nda ağır bir yenilgiye uğrattı. Birinci Alaaddin Keykubat Moğollara karşı tek başına kalmıştı. Alaaddin Keykubat 1237'de ölünce yerine oğlu 2. Gıyasettin Keyhüsrev tahta çıktı. Ama devletin yönetimi fiilen vezir Saadettin Köpek'in elindeydi. Moğolların önünden kaçarak Anadolu'ya sığınan göçebe Türkmenler Anadolu Selçuklu ülkesini tam bir kargaşaya sürükledi. Anadolu Selçuklu yönetimi bu kargaşayı önlemek için sert önlemlere başvurunca Anadolu Selçuklu tarihinin en büyük ayaklanması patlak verdi. Baba İshak'ın önderliğindeki ayaklanmacılar başkent Konya üzerine yürüyünce 2. Gıyasettin Keyhüsrev kenti terk etmek zorunda kaldı. Ama sonunda 1240'ta ayaklanma kanlı biçimde bastırıldı. Baba İshak ayaklanmasının Anadolu Selçuklu Devleti'ni iyice zayıflattığını gören Moğollar fırsat bu fırsat deyip Anadolu'yu işgal etmeye karar verdiler. Moğol orduları Doğu Anadolu'ya girerek önce Erzurum'u işgal ettiler. Daha sonra Selçuklu ordusu ve Moğol ordusu Sivas'ın doğusundaki Köse Dağı'da karşı karşıya geldiler. 2. Gıyasettin Keyhüsrev'in komutasındaki Selçuklu ordusu Köse Dağı muharebesinde sayıca fazla olmasına rağmen yanlış savaş taktikleri yüzünden ağır bir yenilgi aldı. Moğollar bu savaştan sonra Erzincan,
Sivas ve Kayseri gibi kentleri ele geçirdiler ve yağmaladılar. Sultan II. Gıyasettin Keyhüsrev Moğollarla anlaşma yaptı ve her yıl onlara vergi vermeyi kabul etti. Böylece Anadolu Selçuklu Devleti Moğollara bağlı bir devlet haline geldi. Kösedağ Muharebesi'nden sonra Moğollar Anadolu'da tam bir baskı kurdular. Koydukları ağır vergiler halkı zor durumda bıraktı. Moğol baskısının yanı sıra artan Bizans saldırıları, siyasal cinayetler, doğal afetler ve salgın hastalıklar devleti büsbütün sarstı. Anadolu Selçuklu Devleti birkaç kez 2 ve 3'e bölündü. Kazvini'ye göre Moğol istilasından önce Anadolu Selçuklu maliyesinde devlet gelirleri 27 milyon dinardı. Moğol istilasından sonra büyük ölçüde düşmüştür. 1136 yılında 5 milyon 537 bin dinardır. Moğolların baskısının iyice artması üzerine Anadolu Selçukluları birkaç başarısız ayaklanma denemesine giriştiler. Hatta bu ayaklanmaların birinde Memlük Sultanı Baybars'tan yardım istediler. Ordusuyla Anadolu'ya gelen Baybars 1277 yılında Elbistan Ovası'nda Moğolları darmadağın etti. Ancak Sultan Baybars'ın ülkesine geri dönmesinden sonra Moğolların intikamı acı oldu. Çok sayıda insanı acımasızca öldürdüler. Bundan sonra Anadolu tamamen Moğol egemenliğine girdi. Anadolu'yu atadıkları valilerle yönettiler. 1308 yılında son Sultan II. Mesut'un ölümünden sonra Anadolu Selçuklu Devleti yıkıldı.